Alevilik, adını Hazreti Ali'ye bağlılığı ifade eden Alevi kelimesinden alır. Anadolu Aleviliğinde Hazreti Ali sevgisi ve Ehl-i Beyt'e bağlılık, inancın en temel unsurlarından biridir. Peki, bu sevgi Anadolu'da mı doğdu, yoksa kökleri çok daha eskiye mi uzanıyordu? Bu sorunun cevabı için, İslam tarihinin en acı olaylarından biri olan Kerbela'dan sonraki yıllara gitmemiz gerekiyor. 680 yılında Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindeki yakınları hayatlarını kaybetti. Bu olay yalnızca bir savaşın sonu değildi. İslam dünyasının hafızasında derin izler bırakan tarihi bir kırılma noktasıydı. Kerbela'nın ardından Hazreti Muhammed'in ailesine bağlılık duyan birçok insan için yeni ve zorlu bir dönem başladı. Emevi Devleti döneminde, bazı dönemlerde Ehl-i Beyt mensupları ve onları destekleyen çevreler siyasi baskılarla karşı karşıya kaldı. 750 yılında Emeviler yıkılarak yerlerini Abbasilere bıraktı. Başlangıçta Abbasiler, Ehl-i Beyt adına destek topladılar. Ancak iktidarlarını kurduktan sonra bazı Ehl-i Beyt mensupları ve onların çevreleriyle ciddi anlaşmazlıklar yaşandı. Tarihi kaynaklar, bu dönemde bazı imamların gözetim altında tutulduğunu, hapsedildiğini veya siyasi baskılarla karşılaştığını aktarır. Bu gelişmeler, İslam dünyasının farklı bölgelerinde yaşayan Ehl-i Beyt taraftarlarının yeni güvenli merkezler aramasına da zemin hazırladı. İşte bu merkezlerden biri Horasan'dı. Bugünkü İran'ın kuzeydoğusu, Türkmenistan'ın bir bölümü, Afganistan'ın batısı ve Özbekistan'ın güneyini kapsayan geniş Horasan coğrafyası, o dönemde İslam dünyasının en önemli ilim ve ticaret merkezlerinden biriydi. Farklı halklar, farklı kültürler ve farklı düşünce gelenekleri burada bir araya geliyordu. Tarihçiler, farklı dönemlerde Ehl-i Beyt soyundan gelen bazı ailelerin, seyitlerin, alimlerin ve tasavvuf ehlinin Horasan ve çevresinde etkili olduğunu belirtmektedir. Bu durum, bölgedeki manevi hayatın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Tam da bu yıllarda, Oğuz ve diğer Türkmen boylarının bir kısmı da Horasan'a ulaşmaya başlamıştı. İlk zamanlarda henüz İslam'ı yeni tanıyorlardı. İşte burada, hayatlarını yalnızca ilim öğretmeye, insan yetiştirmeye ve gönüllere hitap etmeye adamış dervişlerle karşılaştılar. Bu dervişler, insanlara sadece dini hükümleri anlatmıyordu. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in ailesine duyulan sevgiyi, Hazreti Ali'nin ilmini, adaletini ve ahlakını ve Ehl-i Beyt'e bağlılığı da aktarıyorlardı. Böylece Türkmen toplulukları arasında Hazreti Ali sevgisi yalnızca tarihi bir hatıra olarak değil, inançla, tasavvufla ve ahlak anlayışıyla iç içe geçmiş bir manevi miras olarak kök salmaya başladı. Bu süreç birkaç yıl içinde gerçekleşmedi. Nesiller boyunca devam eden uzun bir tarihi etkileşimin sonucuydu. Ve bu miras, Türkmenlerin Anadolu'ya göçü sırasında da onlarla birlikte yolculuk etti. Anadolu'da filizlenecek olan Alevi Bektaşi geleneğinin manevi temelleri de büyük ölçüde bu tarihi birikim üzerine inşa edildi. Horasan, sadece göç yollarının kesiştiği bir coğrafya değildi. Burası, İslam dünyasının en önemli ilim ve tasavvuf merkezlerinden biri haline gelmişti. Şehirlerde medreseler yükselirken, bozkırlarda dervişler dolaşıyor. Köy köy, oba oba gezerek insanlara yalnızca dini değil, ahlakı, sevgiyi, paylaşmayı ve gönül terbiyesini öğretiyorlardı. Türkmen boyları, İslam'ı büyük ölçüde işte bu dervişlerden öğrendi. Bu gönül erleri, insanlara korkuyla değil, muhabbetle yaklaşıyorlardı. Onların anlattığı İslam, kılıçtan önce merhameti, cezadan önce adaleti, şekilden önce ise insanın kalbine esas alıyordu. İşte bu büyük tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden biri. Türkistan'ın yetiştirdiği büyük mutasavvıf, Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Yaklaşık 11. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılda yaşayan Ahmet Yesevi, bugünkü Kazakistan sınırları içerisindeki Yesi şehrinde irşat faaliyetlerini yürüttü.
Onun en büyük özelliği, İslam'ı halkın anlayabileceği bir dille anlatmasıydı. O dönemde birçok din alimi eserlerini Arapça veya Farsça kaleme alırken, Ahmet Yesevi Türkçe konuşuyor, Türkçe şiirler söylüyor ve öğütlerini yine Türkçe hikmetlerle halka ulaştırıyordu eserinde. Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'e duyulan bağlılığı, güzel ahlakı, alçak gönüllülüğü ve insanın nefsini terbiye etmesini anlatıyordu. Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği dervişler yalnızca Türkistan'da kalmadı. Birçoğu Horasan'a, Mavera-i Nehir'e, Azerbaycan'a ve Anadolu'ya doğru uzanan uzun yolculuklara çıktı. Bu yüzden tarihçiler, Ahmet Yesevi'nin etkisini yalnızca kendi yaşadığı şehirle sınırlamaz. Onun oluşturduğu tasavvuf anlayışının, Horasan erenleri aracılığıyla geniş bir coğrafyaya yayıldığını ifade ederler. Araştırmacılar Ahmet Yaşar Ocak, Irene Melikov, Rıza Yıldırım ve David Shankland, Anadolu'da görülen bazı tasavvufi geleneklerin köklerinde Orta Asya ve Horasan'dan taşınan bu manevi mirasın önemli bir yer tuttuğunu belirtir. Bununla birlikte Anadolu Aleviliğinin tek bir kişiden veya tek bir tarikattan doğmadığı, farklı tarihi, kültürel ve tasavvufi unsurların yüzyıllar içinde birleşmesiyle şekillendiği de özellikle vurgulanır. Türkmen obalarına gelen dervişler, insanlara yalnızca ibadet etmeyi öğretmiyordu. Onlar, Hazreti Muhammed'in ahlakını, Hazreti Ali'nin ilmini, Ehl-i Beyt'in sevgisini ve insanı merkeze alan bir yaşam anlayışını da aktarıyorlardı. İşte bu nedenle Türkmenler arasında Hazreti Ali sevgisi sadece tarihi bir hatıranın değil, gönüllerde yaşayan bir maneviyatın adı haline geldi. Yüzyıllar sonra Anadolu'da söylenecek nefeslerde, yakılacak deyişlerde, kurulacak cemlerde ve oluşacak ocaklarda bu manevi miras yaşamaya devam edecekti. Ancak bu yolculuk henüz tamamlanmamıştı. Çünkü Horasan'dan yola çıkan Türkmen topluluklarını bekleyen yeni bir vatan vardı. Anadolu. Ve bu topraklarda doğacak yeni bir inanç ve kültür dünyası. 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya'da yaşayan Türkmen boyları yeni yurtlar arayışıyla batıya doğru göç etmeye başladı. Bu göçlerin arkasında kuraklık, otlak arayışı, siyasi mücadeleler ve değişen dengeler vardı. Ancak Türkmenler yalnızca çadırlarını, hayvanlarını ve ailelerini taşımıyordu. Onlarla birlikte yüzyıllar boyunca oluşmuş büyük bir manevi miras da Anadolu'ya doğru yol alıyordu. Horasan'da öğrendikleri, dervişlerden dinledikleri Hazreti Ali sevgisi, Ehl-i Beyt'e bağlılık, tasavvuf anlayışı ve gönül merkezli İslam yorumu artık bu göçlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Türkmen obaları nereye giderse gitsin, bu kültür de onlarla birlikte taşınıyordu. Anadolu'ya ulaşan ilk Türkmen toplulukları yeni bir coğrafyayla karşılaştılar. Burada Bizans sınır bölgeleri, eski Anadolu kültürleri, Ermeni, Rum, Kürt ve farklı Müslüman topluluklarla yan yana yaşamaya başladılar. Bu yeni ortam, Horasan'dan getirilen manevi mirasın da zamanla Anadolu'nun sosyal ve kültürel yapısıyla kaynaşmasına zemin hazırladı. İşte bu dönemde Horasan erenleri olarak anılan birçok derviş, Anadolu'nun dört bir yanına yayıldı. Kimi bir dağ köyüne yerleşti, kimi bir kervan yolunun üzerine tekke kurdu, kimi ise göçebe Türkmen obalarını dolaşarak insanlara yol göstermeye devam etti. Onların amacı siyasi güç elde etmek değildi. Onlar insan yetiştiriyordu, kalplere dokunuyor, insanlar arasında kardeşliği güçlendiriyor ve Ehl-i Beyt sevgisini canlı tutuyorlardı. Bu sevgi yalnızca sözlü anlatımlarla değil, şiirlerle, nefeslerle, menkıbelerle ve saz eşliğinde söylenen deyişlerle de kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bağlama sadece bir müzik aleti değildi. Anlatılan hikayelerin, duaların ve inanç dünyasının sesi haline geldi. Hazreti Ali'nin cesareti,
Hazreti Hasan'ın vakarı, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki direnişi artık sadece tarih kitaplarında anlatılan olaylar değildi. Türkmen obalarında, çocukların dinlediği hikayelere, dervişlerin sohbetlerine ve halk ozanlarının deyişlerine dönüşmüştü. Bu yüzden Anadolu Aleviliğinde Hazreti Ali sevgisi sadece tarihi bir bağlılık olarak değil, günlük yaşamın, ahlakın, paylaşmanın ve hakka yürüyen insanın örnek aldığı bir yol olarak benimsendi. İşte yüzyıllar boyunca taşınan bu anlayış, Anadolu'da zamanla daha da kurumsallaşacak. Ocaklar kurulacak, dedeler yetişecek, cem erkanı şekillenecek ve bugün Anadolu Aleviliği olarak bildiğimiz zengin inanç geleneği ortaya çıkacaktı. Ancak bu büyük manevi mirasın merkezinde her zaman aynı isim vardı. Hazreti Ali ve onunla birlikte anılan kutlu aile, Ehl-i Beyt. İşte bu yüzden Anadolu Aleviliğinde Hazreti Ali sevgisi sadece geçmişte yaşamış büyük bir şahsiyete duyulan saygı değildir. Bu sevgi, insanın kendisini geliştirme çabasının, adalet arayışının, doğruluğun ve hakikate ulaşma yolunun sembolü olarak görülür. Anadolu Alevileri, Hazreti Ali'yi yalnızca cesur bir komutan olarak değil, ilim kapısı, hikmet sahibi bir rehber ve peygamberin en yakın yol arkadaşlarından biri olarak kabul ederler. Bu anlayışın temelinde ise Hazreti Muhammed'in ailesine duyulan derin sevgi yer alır. Çünkü Anadolu Aleviliğinde Ehl-i Beyt sadece kan bağıyla oluşmuş bir aile değildir. Onlar İslam'ın ahlakını, adaletini, merhametini ve insan sevgisini temsil eden örnek şahsiyetler olarak görülür. Bu nedenle Anadolu'nun dört bir yanında söylenen deyişlerde Hazreti Ali'nin adı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in isimleri ve 12 imam sevgisi asırlardır birlikte anılmaktadır. Birçok Alevi ozanı deyişlerine Şah-ı Merdan Ali diye başlar. Kimisi "Ya Ali" nidalarıyla gönlündeki sevgiyi dile getirir. Kimisi ise Kerbela'da yaşanan acıyı anlatırken Hazreti Hüseyin'in adalet uğruna verdiği mücadeleyi insanlığa örnek gösterir. Bu eserler sadece şiir değildir. Onlar, yüzyıllar boyunca sözlü kültür yoluyla taşınan tarihi hafızanın da bir parçasıdır. Bağlamanın tellerinden yükselen her ezgi, bir inancın, bir kültürün ve nesilden nesile aktarılan büyük bir sevginin sesi olmuştur. İşte bu yüzden Anadolu Aleviliğinde ibadet kadar muhabbet de önemlidir. Bilgi kadar irfan da önemlidir. Ve sevginin merkezinde her zaman Ehl-i Beyt vardır. Bu sevginin oluşmasında sadece tarihi olaylar değil, Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'e yönelik sözleri ve davranışları da önemli bir yer tutar. İslam kaynaklarında peygamberin kızı Hazreti Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali'yi, torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i büyük bir sevgiyle anmasına dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Özellikle hadis-i kisa olarak bilinen rivayet ve Gadir Hum olayı hem Sünni hem de Şii kaynaklarında yer almakla birlikte bu olayların anlamı ve yorumlanışı mezhepler arasında farklılık göstermektedir. Anadolu Aleviliği ise bu rivayetleri Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'in manevi rehberliğinin önemli işaretleri olarak değerlendirir. Yine Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler, özellikle Ahzab suresinin 33. ayeti, Şura suresinin 23. ayeti, Ehl-i Beyt'in konumu üzerine yapılan yorumlarda sıkça zikredilir. Bu ayetlerin tarih boyunca farklı tefsir gelenekleri tarafından farklı şekillerde açıklandığını da belirtmek gerekir. Ancak bütün bu yorumların ortak noktası, Hazreti Muhammed'in ailesine duyulan sevgi ve saygının İslam kültüründe önemli bir yere sahip olduğudur. Anadolu Aleviliği, işte bu sevgiyi yüzyıllar boyunca korumuş, deyişlerinde yaşatmış, cemlerinde dile getirmiş ve çocuklarına miras bırakmıştır. Bu nedenle
Bir Alevi için Hazreti Ali sevgisi, geçmişte kalmış tarihi bir olayın hatırlanmasından çok daha fazlasıdır. O, insanın doğru sözlü olmasını, mazlumun yanında durmasını, haksızlığa karşı susmamasını ve her koşulda adaleti gözetmesini öğütleyen bir ahlak anlayışının adıdır. Ve belki de bu yüzden aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen Anadolu'nun en ücra köylerinde bile bir bağlamanın teline dokunulduğunda ilk söylenen sözlerden biri hala aynı özlemi dile getirir. Yüzyıllar boyunca Türkmen obalarında yaşayan bu anlayış sadece sözlü anlatımlarla korunmadı. Hayatın her alanına yansıdı. Bir çocuğa doğruluğu öğretirken Hazreti Ali örnek gösterildi. Bir haksızlık yaşandığında, adalet denildiğinde akla ilk gelen isim yine Ali oldu. Misafire ikram etmek, ihtiyaç sahibini gözetmek, kul hakkından kaçınmak, doğru sözlü olmak, emanete sahip çıkmak, bütün bunlar sadece toplumsal kurallar olarak değil, Hazreti Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in ahlakını yaşatmanın bir parçası olarak görüldü. İşte bu yüzden Anadolu Aleviliğinde inanç sadece ibadetlerden ibaret değildir. İnanç, insanın yaşayışında, davranışlarında ve insanlarla kurduğu ilişkilerde anlam kazanır. Horasan'dan gelen dervişler de insanlara tam olarak bunu anlatıyordu. Hakikate ulaşmanın yolu, insan olabilmekten geçiyordu. Nefsini tanımayan, başkalarını anlayamazdı. Kendini bilmeyen, bu anlayış, yıllar içinde Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan Türkmen topluluklarının ortak manevi dili haline geldi. Farklı boylar, farklı obalar ve farklı ocaklar aynı sevgi etrafında birleşmeye başladı. Hazreti Ali sevgisi, insanları birbirine bağlayan ortak bir değer olarak kabul edildi. Bu sevgi, bir ayrışmanın değil, birleşmenin sembolüydü. İnsanlar, birbirlerine soylarına göre değil, erdemlerine göre değer vermeyi öğreniyordu. Cömertlik, doğruluk, alçak gönüllülük, sabır ve adalet, yol ehlinin en büyük zenginliği sayılıyordu. Anadolu'da yaşayan dervişler, gittikleri her yerde bu değerleri anlatmaya devam etti. Kimi zaman bir ağacın gölgesinde, kimi zaman küçük bir köy meydanında, kimi zaman ise göç eden bir obanın ateşi başında sohbetler edildi, hikayeler anlatıldı, deyişler söylendi ve her sohbetin merkezinde insanı olgunlaştıran ahlak anlayışı vardı. İşte bu uzun tarihi süreç Anadolu'da yeni bir inanç geleneğinin kök salmasını sağladı. Bu gelenek yüzyıllar boyunca gelişmeye devam edecek, kendi kurumlarını oluşturacak, kendi eğitim düzenini kuracak ve manevi mirasını kuşaktan kuşağa aktaracaktı. Bunu mümkün kılan en önemli yapılardan biri ise ocak sistemiydi. Dede aileleri, pirler, rehberler ve talip toplulukları bu manevi mirası yalnızca korumadı, aynı zamanda gelecek nesillere taşıdı.